Bu video, Young Sherlock dizisinin 1. sezonunu baştan sona anlatıyor. Büyük spoiler var. İzlemediysen şimdi durdurup sonra geri gelmeni öneririm. Selamlar, kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan başlıyoruz. Bazı karakterler vardır, biz onları son haliyle tanırız. Sakin, keskin, soğukkanlı. Ama Young Sherlock bize şunu soruyor. Bu adam o hale nasıl geldi? Dizi 1870'ler Oxford'unda geçiyor ve Sherlock Holmes daha 19 yaşında. Henüz bildiğimiz usta dedektif değil. Ham, filtresiz, disiplinsiz. Üstelik hikayeye bir kahraman gibi değil, bir suçlu gibi giriyor. Daha ilk dakikadan şunu anlıyorsun. Bu sezon Sherlock'un kim olduğunu ve kim olmak zorunda kaldığını anlatıyor. Gözden kaçan küçük bir detayda açılış müziği olan Days Are Forgotten. Şarkı adı bile sezonun temel meselesini fısıldıyor. Unutulan günler, bastırılan hatıralar ve aile içinde gömülen gerçekler. Hikaye hapishane kapısında başlıyor. Mycroft küçük kardeşini içeriden çıkarıyor. Sherlock yan kesicilikten ceza almış. Üstelik hakimin önünde ağzını da tutamamış. Daha o ilk an bile bize şunu söylüyor. Bu Sherlock zeki olabilir ama kendini yönetemiyor. Mycroft ise tam tersi. Kontrol, düzen ve itibar. Kardeşini kurtarıyor ama bunu bir iyilik gibi değil, bir proje gibi yapıyor. Sherlock'u Oxford'a götürüyor fakat sürpriz şu. Sherlock, öğrenci olarak değil, üniversitenin koridorlarında dolaşacak, odaları temizleyecek ve yemek servisi yapacak scout denilen bir hizmetli olarak yerleştiriliyor. Sherlock için bu aşağılanma gibi, Mycroft içinse bir tedbir. Çünkü Sherlock'a alan açılırsa o alanı yakabilir. Tam bu sırada Oxford'a Çinli soylular geliyor. Prenses Gulun Xuan ve yanındaki heyeti. Yanlarında Sun Tzu'nun savaşın sanatına ait çok değerli parşömenler var. Yolda saldırıya uğruyorlar. Parşömenler çalınıyor, heyetten kayıplar veriliyor ve prenses rehin alınıyor. Ama prensesin kendisi de pasif biri değil. Kaçıyor, dövüşüyor ve hayatta kalıyor. Oxford içinde ise Sir Bucephalus Hodge sahneye çıkıyor. Güçlü, kibirli ve zengin bu adam bilim tesisi açıp akademiyi parayla yönetiyor. Sherlock gün içinde Profesör Thompson için çalışırken boş kaldığı her saniyede okumaya, çözmeye ve gözlemlemeye devam ediyor. Sayılarla arası çok iyi ve matematiğe büyük bir merakı var. Ve bir noktada Sherlock James Moriarty'ye tanışıyor. Burada dizinin en ilginç hamlesi geliyor. Moriarty, düşman gibi değil, arkadaş gibi giriyor hikayeye. İkili arasında hızlı bir kimya var. Bir yandan zeka yarışması gibi, bir yandan da iki serserinin ortak dili gibi. İkisi bir partiye gidiyor. Sherlock hizmetli olduğu için aşağılanıyor ve kavga çıkıyor. Sonra gece bir şekilde kütüphaneye sızıyorlar ve parşömenleri görüyorlar. Moriarty bunu paraya çevirmek istiyor, Sherlock ise geri koyuyor. Sabah olunca Sherlock hırsızlıkla suçlanıyor ve polis peşine düşüyor. İkili yeniden kütüphaneye gidiyor ve Sherlock'un dikkati hemen sahte kırılma izlerine takılıyor. Kırık bir pencere, durmuş bir saat, mükemmel görünen ama yapay duran bir sahne. Sherlock şunu anlıyor. Hırsızlık görüntüsü asıl işin perdesi. Parşömenler aslında binadan hiç çıkmamış, içeriden oynanan bir oyun var. Kütüphanede orta çağdan kalma gizli tüneller buluyorlar. Sonra büyük bir şok. Parşömenlerin durduğu dolap başka bir yere taşınmış ve bu taşınma bir bombaya bağlanmış. Bomba yakındaki bir galada patlayacak şekilde ayarlanmış. Sherlock zamanı son saniyeye kadar zorluyor, galayı boşaltıyor ve patlama oluyor. Parşömenler bulunuyor ama hikaye burada bitmiyor. Profesör Thompson ölü bulunuyor ve Sherlock cinayet şüphelisi olarak tutuklanıyor. Sherlock sorguda cinayeti reddediyor ama büyük bir problemi var. Bir önceki geceyi hatırlamıyor. Prenses şu anda onunla birlikte olduğunu inkar ediyor. Mycroft Hodge'a gidip Sherlock'un kurtarılmasını istiyor ama Hodge bundan resmen keyif alıyor. Sherlock içeride kaldıkça Mycroft'un eli zayıflıyor. Moriarty ise sahneye kendi yöntemleriyle giriyor. Kılık değiştirme, kurnazlık ve şov. Sherlock'u bir çamaşır arabasıyla hapisten kaçırıyor. Kaçtıktan sonra ikili geceye dair parçaları birleştiriyor. Sherlock'un prensesle içki içtiği ve sonra sızdığı ortaya çıkıyor. Moriarty bunu doğrudan söylüyor. Uyuşturulmuşsun. Bu hafıza boşluğunu açıklıyor. Sonra Sherlock prensesin şöminede bir şey yaktığını hatırlıyor.
İkili bu yanmış parçayı çözüyor ve 4 profesörü aynı masada gösteren bir fotoğrafa ulaşıyorlar. Thompson, Roberts, Enright ve Malik. Hepsi gala sırasında bombaya en yakın yerde oturuyormuş. Yani bomba sadece panik yaratmak için değil, 4'ünü birden öldürmek için kurulmuş. O gece bir tek Thompson ölmüş. Diğerleri sırada. Bu bölümde tempo yükseliyor. Çünkü artık Sherlock sadece kendini aklamıyor, bir suikast listesine karşı yarışıyor. Fakat bir adım gecikiyorlar ve Prenses Profesör Roberts'ı öldürüyor. Sherlock'un çaresizlik anı burada çok net. Bu dünyada zeki olmak yetmiyor, dakik olman gerekiyor. Cinayetler devam ediyor ve hedefte bu kez Profesör Enright var. Sherlock ve Moriarty, Enright'ın evine sızıp neden hedef olduklarını anlamaya çalışıyor. Notlar, Çin'deki Gansu koridorundaki sömürüyü ve Sir Hodge'un servetiyle olan bağı işaret ediyor. Bu 4 profesör devlet destekli gizli bir projede birlikte çalışmışlar. Bu sırada Hodge, Mycroft'u işten atıyor ve onu sistemin dışına itiyor. Sherlock ve Moriarty, Enright'ın çan kulelerinde saklandığını buluyorlar ama yine geç kalıyorlar. Prenses Enright'ı kuleden aşağı itiyor. Kaçarken Sherlock'a acı bir gerçek söylüyor. Onu bulmama siz yardım ettiniz. Bu Sherlock'un vicdanına atılan ilk büyük çengel oluyor. Aynı zamanda Sherlock, Oxford'daki prensesin gerçek prenses Gul'ün Shoan olmadığını düşünüyor. Bir eskortun anlattığı 10 dakikalık kaybolma hikayesi her şeyi değiştiriyor. O an gerçek prenses değiştirilmişti ve içerideki sahte kişi, yani gerçek adıyla Xiaovi, bu cinayetleri işliyor. Sonunda bir tuzak kuruyorlar ve Xiaovi yakalanıyor. Fakat yakalandığında Sherlock'a söylediği son cümle annesinin tehlikeli olduğunu düşündürüyor. Sherlock, annesi Cordelia'nın kaldığı akıl sağlığı tesisine koşuyor ve duvarın içinde bir dinleme cihazı buluyor. Yani Cordelia izleniyor ve birileri annesinin ağzından bir sırrın çıkmasını bekliyor. Sherlock annesini tesisten kaçırıyor ve birlikte Appleton Manor'daki Holmes evine gidiyorlar. Burası Sherlock'un çocukluğunun ağırlığını taşıyan bir yer. Cordelia burada çok ağır bir noktada. Ölen kızı Beatrice'le konuşuyor gibi davranıyor. Sherlock bunu önce görmezden gelmek istiyor çünkü kabul ederse çocukluğunun en büyük acısı yeniden açılacak. Bu sırada ekip Profesör Malik'in Cordelia'yı dinlediği güvenli evi buluyor. Orada gerçek prensesin kaçırılmış olduğunu ve Cordelia'nın terapi seanslarının oynanmış kayıtlarını keşfediyorlar. Birileri Cordelia'dan büyük bir sırrı saklamak istiyor. Kaosun içinde Xiaovi kaçıyor, bir avukat ölü bulunuyor ve bölüm Silas Holmes'un eve dönüşüyle bitiyor. Bu noktada Sherlock'un çocukluk travmasına dönüyoruz. Sherlock, Beatrice ve Mycroft nehir kenarında oynarken Beatrice kaybolmuş ve cesedi nehirde bulunmuştu. Bu, Sherlock'un içindeki suçluluğu kilitleyen andı. Şimdiki zamanda Silas eve geliyor ve Sherlock'un annesini kaçırmasına öfkeleniyor. Akşam yemeğinde Silas ortamı yumuşatmak için şarkı söylüyor ama bu dışarıdan sıcak, içeridense saf manipülasyon gibi görünüyor. Sherlock babasının ceketinde eksik bir düğme fark edince dedektiflik içgüdülere uyanıyor. O düğme maktul avukatın yanında bulunan düğmeyle aynısı. James'in araştırmaları ise korkunç gerçeği ortaya çıkarıyor. Silas'ın işleri Beatrice'in ölümünden önce kötü gidiyormuş ve servet Cordelia'nın elindeymiş. Cordelia akıl hastanesine kapatılınca kontrol Silas'a geçmiş. En büyük şoksa mezarlıkta yaşanıyor. Sherlock mezarı kazıyor ve iskeletin Beatrice'e ait olamayacağını, çünkü kolunun kırık olmadığını anlıyor. Beatrice yaşıyor. İpuçları onları sınırların ötesine, Paris'in kaotik sokaklarına sürüyor. Silas, Malik'in geliştirdiği ve iz bırakmayan ölümcül bir zehri yüksek bir fiyata satmaya çalışıyor. Bir kulüpte düzenlenen gösteri sırasında Xiaovi ortaya çıkıp zehir kavazonu vuruyor ve büyük bir panik başlıyor. Sherlock babasının önüne çıkıyor, Xiaovi ateş ettiğinde ise vurulan kişi babası değil, Sherlock oluyor. Sherlock hastanede ölümle pençeleşirken Xiaovi tüm gerçeği anlatıyor. Malik'in memleketinde bulduğu güçlü bir mineral insanları zehirlemiş. O da bu minerali gizlice Silas'a satmış. Esatsa Silas için çalışarak Xiaovi'yi profesörleri öldürmesi için kullanmış. Yani Xiaovi'nin intikamı aslında bir temizlik operasyonuna dönüştürülmüş. Ancak hikaye burada bitmiyor. Ekip bu kez gizemi çözmek için kadim bir başkente, Konstantinopolis'e doğru yola çıkıyor. Burada Silas bir teklif sunuyor. Beatrice'i veririm, karşılığında Xiaovi'yi ver. Sherlock büyük bir ikilemde. Pazar yerindeki buluşmada Silas, Beatrice'e benzeyen bir kız getiriyor ama o kız Beatrice değil. Çıkan çatışmada Silas kaçıyor. Fakat asıl büyük sürpriz bölüm sonunda geliyor. Silas ailesinin yanına dönüyor ve orada Eddie olarak bildiğimiz karakterin aslında Beatrice olduğu ve elinde silahla babasının karşısına çıktığı görülüyor.
Finalde en çirkin gerçek netleşiyor. Silas parayı kontrol etmek için Cordelia'yı bilerek delirtmiş ve Beatrice'i de annesine karşı zehirleyip kendi dahisi gibi kullanmış. Ekip zehrin roketlerle bilinmeyen topraklara atılacağı fabrikayı buluyor. Beatrice annesiyle yalnız konuşunca gerçeği nihayet görüyor ve babasıyla yüzleşip onu vuruyor. Patlayan fabrikadan kaçan Silas bir uçurumun kenarında köşeye sıkışıyor. Sherlock adalet istiyor ama Silas onunla birlikte atlamaya çalışırken uçurumdan düşüp ölüyor. Sherlock'un elinde ise babasından kalan bal peteği desenli bir mendil ve Darwin'in kitabına saklanmış bir anahtar kalıyor. Young Sherlock 1. sezon aslında tek bir sorunun etrafında dönüyor. Sherlock'un zekası mı onu büyüttü, yoksa aile sırları mı onu keskinleştirdi? Silas'ın planı sadece para değil, tam kontroldü. Sherlock ise ilk büyük davasını kendi ailesine karşı vermek zorunda kaldı. Bu sezonun ana fikri şu: Sherlock'un en büyük davası sokakta değil, evde. Ve o evde gerçeği bulmak bir suçluyu yakalamaktan çok daha acı. Sezon finali Moriarty konusunda da kapıyı aralık bırakıyor. O gizemli formül, anahtar ve Beatrice'le olan bağ. Buradan sonra dostluk mu kalır yoksa zeka savaşı mı başlar? Bir de Mycroft meselesi var. O formülü gerçekten panzehir için mi saklıyor yoksa kontrol için mi? Sherlock'un ona güveni ilk kez çatlıyor. Buraya kadar izlediysen teşekkürler. Sence Moriarty sezon boyunca gerçekten dost muydu yoksa Sherlock'u adım adım kendi oyununa mı çekti? Beatrice'in 2. sezonda hangi tarafa savrulacağını düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.